Eski yemeklerin tadını benim gibi özlüyorsanız, daha önce yediğiniz yemeklerin tadı hala damağınızdaysa, anneannelerimizin, babaannelerimizin yaptığı şekilde hemen bir çay bardağı kullanalım. Ölçülü yapalım, kafalarda soru işareti olmasın. Eski esnafların esnaf lokantalarında yaptıkları günümüzde artık yapılmayan patlıcan paçası yapacağız. Yarım kilo dana eti kullanıyorum. İsteyen kuzu etiyle yapabilir ama dana eti kullanıyorsanız benim gibi üstüne şöyle biraz zeytinyağı dökmelisiniz. Ama eğer kuzu etiyle yapıyorsanız zeytinyağına gerek yok. Bu tarifte kullandığımız tencere bile çok önemli. Çelik tencere kullanıyoruz. Şöyle geniş, evdeki en geniş tavayı, tencereyi kullanın. Daha sonra zeytinyağı, kalan zeytinyağının hepsini tavaya döküyorum. Ölçülü yapıyoruz, kafalarda soru işareti kalmıyor. Eğer patlıcanlarınız benimki gibi küçükse 3 tane küçük patlıcan, büyükse 2 patlıcan. Patlıcanın hemen kafalarını kesiyoruz. Buradaki önemli nokta, patlıcanlar tamamen soyacağız. Kabuğu kalmayacak. Patlıcanları tamamen kabuksuz soyuyorum. 2 tanesini soydum. Hemen üçüncüsü. Eğer patlıcanı hemen kullanacaksanız suda bekletmeye, tuzlamaya gerek yok. Patlıcanları tamamen soydum. Etrafı hemen şöyle bir temizleyelim. Burada patlıcanları kesme şeklimiz çok önemli. Ortadan 2'ye kesiyorum küçük olduğu için. Büyük olsaydı 3'e kesecektim. Daha sonra ortadan 2'ye kestiğimi 3 parçaya kesiyorum. Daha sonra onu da parmak kalınlığında, bak, bir parmak kalınlığında kesiyorum. Görüyor musunuz? En yüksek ateşteyiz. Devam edelim. Şöyle tamamen hepsi tavaya değsin. Yayıldığına emin oluyorum ve kızarmaya bırakıyorum. Bir ters düz yapacağım zamanı geldiği zaman. Bu arada patlıcanlara tuz. Şöyle 5-6 dakika sonra şöyle bir bakıyorum. Patlıcanların arka tarafının kızardığını görüyorum. Çok kızarmasına gerek yok. Sadece lezzetlensin, rengi dönsün, benim için yeterli. 2 dakika daha bırakıyorum kızarması için. 2 dakika sonra artık patlıcanları alıyorum. Yağ ile birlikte kesinlikle süzmüyorum. Lezzet ufak detaylarda saklı. Yağ şöyle bir kontrol ediyorum. Yeteri kadar yağ olduğunu görüyorum. Eğer yağ olmasaydı ekleyecektim. Burada hemen etleri içine katıyorum. Yüksek ateşteyim. Etin parçalarının tencereye yapışması çok hoşuma gidiyor. Bütün lezzeti yemeğe o verecek. Şimdi burada eti mühürlüyoruz. Ne zaman ki çiğ tarafı kalmadığını görene kadar. En yüksek ateşteyiz burada. En yüksek ateşteyiz. Şöyle çevirdikten sonra şöyle yayıyorum. Yüksek ateşte bırakıyorum. Soğan. Bu yemekte soğan tamamen isteğe bağlı. Şöyle soğanı 4'e bölüyorum. İsterseniz kullanmayabilirsiniz. Daha sonra bakın aynen bu şekil atıyorum. Küçük küçük kesmiyorum. İşte bu. Tam kademi, tam nasıl yaptığımı dikkat edin. Aynı şekil yapın. Çok lezzetli bir yemek yiyeceksiniz. Tuz. Koray, tuz sertleştirmez mi? Sertleştirmez, merak etmeyin. Her yemek aynı değildir. Karabiber. Ne kadar seviyorsunuz o kadar. Yine yüksek ateşteyim. Hiçbir çiğ tarafının kalmasını istemiyorum. Pişmeye devam etsin. Bakın en yüksek ateşteyim. Salla. Düşeş. Yine açta kaybediyoruz. Patlatarak. Eğer sarımsağınız küçükse patlat, ortadan 2'ye kes. 6 tane, benimki gibi büyükse 3 tane yeterli. Ne kadar çok o kadar lezzetli olur. Küçük küçük kesmiyoruz. Bu yemeğin özelliği, parçalar hep büyük. Anneannemin taklidi yapıyoruz. Anneannemin pişirdiği birebirini yapıyoruz. Ne varsa eskilerde var. Şimdi önemli nokta. Biz
Dana eti kullandık. Dana eti kullandığımız için tereyağı kullanıyoruz. Ama kuzu eti kullansaydık tereyağına gerek yoktu. 1 yemek kaşığı şöyle tereyağı. Kapağını kapatıyorum. Tereyağına hiç dokunmadan şöyle yüksek ateşte 5 dakika pişmesine izin veriyorum. 5 dakika sonra şöyle bir açıyorum. Yüksek ateşteyim. Görüyor musunuz görüntüyü? Etin suyu, soğanın lezzeti, sarımsağın lezzeti, tereyağın verdiği lezzet. Görüyor musunuz etin suyunu? Şimdi burada önemli bir nokta. Bakın tam ortasını açıyorum. Un. Un mü? Evet, un. Hiç çekinmeyin. Dolu dolu tam ortasına şöyle 2 yemek kaşığı, hatta 2,5 yemek kaşığı un. Yavaş yavaş yedirmeye başlıyorum. Tamamen bu sos olacak artık. Doğru yaptığımızı görüyor musunuz? Un kesinlikle yapışmıyor. Kesinlikle fazla gelmedi. Suyunu çok iyi ayarladık. Şimdi burada artık altını kısıyoruz. Altını kıstık, dikkat. Daha önceden, bir gün önceden suya koyup daha sonra haşladığım, video uzamasın diye oraları göstermiyorum. 1 bardak nohut. Bak bir daha göstereyim. Daha önceden haşlanmış, bir gün önceden suya konmuş ve sonra haşlanmış nohut. Nohutları katıyorum. Şu anda kısık ateşteyim, dikkat edin. Nohutu şöyle bir yediriyorum. Koray ben pek nohut sevmiyorum falan diyenler sakın aldanmayın. Ben de nohut çok sevmem ama bazı yemeklerde müthiş olur. Hemen patlıcanları ekliyorum. Yalnız bakın. Aşağıdan yukarı doğru karıştırıyorum. Patlıcanların kesinlikle zarar görmesini istemiyorum. Şöyle bir karıştıralım. Hepsi birbirine girsin. Muhteşem bir yemek yapıyoruz. Gerçekten muhteşem. Şöyle yayıyorum. Bütün aileyi doyuracak. Tüm ailenin seveceği. Sonra bardak kullanalım. Bardak ölçüsü. Kafalarda soru işareti kalmasın. İlk başta bakalım. Şöyle 1 su bardağı deneyelim bakalım. Sıcak su. Mutlaka sıcak su. Yetmediğini görüyorum. Hemen bir bardak daha ekliyorum. Koray diyor şöyle çok daha 2 bardak bir de çeyrek çok az bir su daha istiyorum diyor. Tamam. Ona istediğini veriyoruz. Suyla birlikte bir kez daha karıştırıyoruz. Daha sonra ocağın altını açıyorum. Suyun kaynamasını bekliyorum. Ve kaynadığını gördükten sonra altını kısıyorum. Altını kıstıktan sonra kapağını kapatıyorum. Nohut önceden haşlanmış. Patlıcanı önceden bir kızarttık. Soğanları öldürdük. Sarımsağı lezzetlendirdik. Çok fazla pişmesine gerek yok esasında. Ama nerede sorun var? Dana eti kullandık. Kuzu olsaydı daha çabuk olacaktı. Dana eti pişene kadar pişiriyoruz. Bu yemeğin olmazsa olmazı maydanoz. Hatta maydanozu yok diye bırakacaktım. Maydanoz bozulmuş dolaptaki. Ama çaylar tükenmez. Lahmacun söylemiştim eve. Oradan kalan maydanozlar, şanslıyız. İnanın maydanoz olmasa boşuna yapmıştık tarifi. Şöyle bir katlayalım. En az yarım bağ maydanoz. En az. Maydanozu iyice küçülttüğünüze emin olun. Hatta şöyle bir üstünden geçin. Daha sonra maydanoz köşede sırasını beklesin. Bu tarifte mutlaka maydanoz olmalı. Maydanoz sırasını bekliyor. Ve artık yemeğin pişmesini bekliyoruz. 15 dakika geçti. Daha bir 40 dakika pişiririm ben bu yemeği. Kapağını beraber açalım. 40 dakikadır pişiyor. Rengini görüyor musunuz? Şu rengi yakaladığınız anda doğru yoldasınız. Ve suyuna bakalım. Bakın görüyor musunuz? Ne çok koyu ne çok cıvık. Helmelenmiş. Şimdi şöyle bir tadına bakacağız. Tadına baktığınız anda tadına inanamayacaksınız. Keşke çorba olsaydı da bunu çorba şeklinde içseydim diyeceksiniz. Bir bakalım tuzu yerinde mi diye bakıyoruz. Tadına inanamayacaksınız. Bak Koray demişti dersiniz. Ve et pişti mi kontrolü yapacağız. Önemli olan etin pişip pişmemesi. Şöyle alalım. Rahatça kesildiğini görüyorum. Bir de tadalım. Et pişmiş. Tamam o zaman bizim için. Ocağın altını kapatıyorum. Isıyı kestikten sonra ne kadar çok maydanoz o kadar lezzetli olur.
Şu geri kalanı tabak yaparken belki süsleriz diye ayırıyorum. Şurada sırasını beklesin. Daha sonra yeni bir kaşıkla şöyle bir karıştırıyorum. Aynı kaşığı sokmayalım çünkü birkaç kişi yiyecek. Şimdi bunun iki şekil servisi var. İkisini de gösterelim. İki tabak. Hemen şöyle ikisini birden göstereceğim çünkü. Şimdi kaşık yardımıyla hemen şöyle alalım. Şunun lezzetsiz olma şansı var mı sizce? Şu birinci tabağımız. Nasıl gözüküyor? Şunu restoranda önünüze getirseniz ama lüks bir restoranda ya derseniz ki şu renklerin iç açıcılığına bakar mısın? Tabağın güzelliğine bakar mısın? Yine tabağın tam ortasını alıyoruz. Şöyle bir yemek kaşığı tereyağı. Bir yemek kaşığı zeytinyağı. Daha yağ erimeden bir çay kaşığı kırmızı toz biber. Bir çay kaşığı pul biber. Ve isteyen yani servis şekli şöyle üstüne yağ yakıyorsunuz. Hangisini beğenirseniz işte bu. Çok sıcak ucundan tutuyorum. Şöyle çok az da maydanoz atabilirsiniz. Ve artık şunlara bir tadına bakalım ne dersiniz? İlk başta üstü yağ yakmadığımı sade olanı deneyeceğim. Evet. Bak patlıcanı görüyor musunuz? Sanki közlenmiş gibi değil mi? Etinden, patlıcanından, nohutundan açın ağzınızı. Bilhassa şöyle suyundan. Açın ağzınızı şunu mutlaka bir tadına bakın. Mutlaka. Diyeceksiniz ki Koray uzun zamandır biz bu kadar lezzetli bir patlıcan yememiştik. Müthiş bir tarif. Çok. İlk yemek için yorumumu yapıyorum. Bak bugüne kadar böyle yorum da benden duymamışsınızdır. Bugüne kadar yediğiniz en lezzetli patlıcan yemeği olabilir. Üstünü yaktığımızdan. Hatta şöyle biraz fazla alalım. Açın ağzınızı bir de şunun tadına bakın bakalım. Bu da muhteşem. Bu da şov. Ama size şöyle söyleyeyim. Bu kadar hangisini tercih edersin dersen benim için üstü yağsız olan daha lezzetli. Açın ağzınızı. Şunun bir daha bir tadına bakın ama. Benim damak tadıma güvenen mutlaka şu tarifi denesin. Mutlaka yapsın. Mutlaka. İzleyip abone olmayan vicdansız da sizi unuttum zannetmeyin. Tabii ki unutmadım. Hiçbir zaman hiç unutmayacağım. Hepimize eline sağlık. Tekrardan herkese selamlar. Şunu bir deneyin.